Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kuzunun arka butu arkadaşlar bu. Yani daha çok eti olan ön ayaklarda et az oluyor. Bu daha güzel oluyor etli etli. İki tanesi 750 gram kemikli, incikli. Ben size lezzetli bir tencerede güveç yemeği yapacağım. Bunun için öncelikle şöyle etimi bakın yıkadım. Bir üzerinde toz kanlı su varsa aldım. Daha sonra iyice kuruladım kağıt havluyla. Birinci aşama bu. İkinci aşama tenceremize şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. Isınan yağımın içerisine kurulamış olduğum inciklerimi ilave ediyorum. İnciklerimi bu şekilde mühürleyeceğim arkadaşlar. Şimdi 3 dakika bir yerini mühürleyeceğiz. Şimdi daha 1 dakika oldu. Bakın et kendini bırakmıyor. Bekliyoruz. Şimdi 3 dakika bu tarafı kızardı. Bakın arkadaşlar. Üzerindeki yağ tabakası kızarmaya başladı. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Bu şekilde. Evet, bu tarafı da arkadaşlar bakın lezzetlendi, mühürlendi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir de şu üst kısmını mühürleyeceğiz, lezzetlendireceğiz. Şöyle bir 3 dakikada bu şekilde mühürlensin. Mühürlemiş olduğum inciklerimi ocağımın altını kapatıyorum. Ve düdüklüme alıyorum. Bakın ne kadar güzel piştiler. Bu şekilde mühürlendiler. 2 su bardağı kaynar suyumu ilave ettim. 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı beyaz tane karabiberimi ilave ediyorum. Tuz koymuyorum. Düdüklümün kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 1 saat pişiriyorum. 1 kilo patlıcanım var. Şöyle önce şuralarından alıyorum bakın. Patlıcanları ben bu yemekte içinde kaybolmaması için büyük doğruyorum arkadaşlar. Bakın şöyle önce ikiye kestim. Daha sonra ortadan kesiyorum. Güveçte çok küçük. Çünkü patlıcanlarım 5-6 santim bakın. Bu şekilde hazırlıyorum patlıcanlarımı. Şimdi buharını verdikten sonra kapatıyorum. Küçük ocağım ve kısık ateş, en kısık ateşte 1 saat pişiriyorum. Şimdi arkadaşlar benim düdüklümü çok seviyorum. Eski düdüklü olduğu için 1 saat. Yeni düdüklerde bu zaman ayarı değişebilir. Siz kontrol edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar etimiz burada pişerken biz patlıcanlarımızı hafif kızartmayacağız da sote yapacağız. Ama nerede? Etimiz için en değerli yağ tenceremizin dibinde bakın. Bu yağ çok değerli bir yağ. İnciğin yağı var içerisinde. Biraz daha zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı daha zeytinyağı ilave ediyorum ve yağımın ısınmasını bekliyorum. Isınan yağımın içerisine patlıcanlarımı ilave ediyorum. Çok az kızartacağım, yani sote yapacağım. Çünkü bu yağda olmazsa haşlama gibi olur güveciniz. Bu patlıcan et yemeği değil arkadaşlar. Bu güveç. Lezzetli güveç yapıyoruz. Bakın bu bir kızartma değil. Sadece şöyle hızlı karıştırıp sote olmasını bekliyorum. Arkadaşlar bakın patlıcanlarımızı kızartmadık. Sadece sote yaptık. Yani bu et suyunda patlıcanlarımızı hafif öldürdük. Bu da hem parçalanmaz yemeğimizin içerisinde bu şekilde yaparsanız hem de üstün lezzetli olur. Patlıcanlarımı sote yaptım. Şimdi al biberimi ve yeşil biberimi
sote yapıyorum. Hemen alıyorum, kızartmıyorum. Kızartmadan alıyorum. Çünkü bu şekilde lezzetli oluyor ve içinde artık güvecimizin parçalanmaz. Şu kalan yağda soğanlarımı pembeleştirip sote yapıyorum. 2 adet orta boy soğanımı irice doğradım. 7 diş sarımsağı küçük küçük doğradım. Onları da ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Kısık ateşte. 1 yemek kaşığı kendi yapmış olduğum yeni domates salçasını ilave ediyorum. Ve kavuruyorum arkadaşlar. Domates salçasını mutlaka kavurun. Yoksa midemizde köz gibi yanma yapar. Ve kavrulunca domates salçası rengini verir. 1 tatlı kaşığı acı pul biberimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kimyon. Biraz da karabiberimi ilave ediyorum. Baharatları böyle bu şekilde tamamlanıyor. Ve hepsini birlikte şöyle karıştırdıktan sonra 5 adet orta boy domatesimin kabuklarını soydum. Bu şekilde arkadaşlar 5 adet domates. Orta boy. Şimdi domateslerim eriyene kadar pişmesini bekleyeceğim. Domateslerim suyunu saldı. Bakın küp şeklinde. Daha fazla erimesine izin vermeyeceğim. Çünkü içinde böyle güvecimizin parça parça olmasını istiyorum. Çok güzel oldu rengi de, lezzeti de, tuzu da. 1 tatlı kaşığı da tuz koydum bu arada arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Etimi kontrol ediyorum. Piştiyse didikleyip üzerine bırakacağım. 1 saat pişen etim şu şekilde bakın arkadaşlar. Güzelce pişti. Şimdi düdüklüden alıyorum. Bir parçası da buraya düşmüş. Şöyle. Of of of. Etler düdüklüde kaldı. Kemiğinden böyle güzel ayrılıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Lokum gibi etimiz ne kadar güzel pişti. Şimdi benim düdüklüm eski olduğu için arkadaşlar 1 saat. Siz yeni düdüklülerde bu yarım saatte pişirebilirsiniz. Veya tencerede uzun saatlerde pişirebilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben temizliyorum. Bakın lokum gibi etleri biraz küçük parçalara ayıracağım şu şekilde. Daha fazla da küçültmeyeceğim ki içinde kaybolmasın. Bu büyüklük yeterli. Arkadaşlar bakar mısınız? Tandır eti gibi, lokum gibi. Ben bu zaten tandırı bu şekilde yapıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Şimdi hazır pişmiş etleri domates sosumun içine bırakıyorum. Daha sonra patlıcanları ilave edeceğim. Bu da çıkan derileri ve kemikleri şimdi sokak dostlarımıza gidiyor. Şimdi etlerimizi bu şekilde domates sosumun içine gönderiyorum ve şöyle bir 5 dakika tostla birlikte kaynatıyorum ki domates sosunun lezzeti etime geçsin. Yalnız kaynatmadan önce şöyle yapıyorum. En lezzetli yeri düdüklünün içinde kalan suyumuzu da içine bu şekilde süzerek ilave ediyorum. Mutlaka süzün, bakın küçük kemik parçaları ve karabiberler temizlenmiş oluyor. Şimdi artık kaynamasını bekliyorum. Sotelemiş olduğumuz biberlerimizi ilave ediyoruz. Ve patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Lezzetlendirdiğimiz. Şu dikkatlice sarsmadan bir kez karıştırıyoruz. Yumuşak yumuşak. Patlıcanlarımız da çünkü biberlerimiz zarar görmemesi için dikkatlice kaynatıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Yemeğimiz 10 dakika patlıcan, biber ve etleriyle birlikte pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz, bu üstün lezzetli yemeğimi beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız.
Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servin'in mutfağını izlemeye devam edin. Tadım aşaması, şöyle bakar mısınız? Lokum gibi pişmiş incik eti. Biberlerinden de alıyorum. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Öncelikle etiyle başlayalım. Ne kadar güzel oldu. Pul pul dağılıyor. Bu şekilde. Sizin için tadıyorum şimdi. Mm, mm, mm. Ay, patlıcanla et süper olmuş. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum.